Dün akşamdan bu yana bölge en sıcak günlerini yaşıyor. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen üst saldırısının ardından Hizbullah'ın nokta atışı gerçekleştirdiği bu saldırıda 4 İsrail askeri hayatını kaybetti. 7 İsrail askeri yaralandı ve çok sayıda yaralının da olduğu ifade ediliyor. Ama dakikalar önce İsrail'in özellikle Tel Aviv kent merkezinde Lübnan Hizbullah'ı tarafından 2 karadan havaya füzeyle isabet alınarak ateşleme gerçekleştirildiği ifade edildi. 180'den fazla yerde sirenler devreye alındı. Özellikle sirenleri duyan Tel Aviv kent sakinleri sığınaklara doğru koşmaya başladılar. Bu ateşlenen Lübnan Hizbullah'ından ateşlenen füzelerin özellikle hava savunma sistemi tarafından infilak ettirildiği de açıklanan bilgiler arasında. Çok sıcak bir şekilde artık Hizbullah daha da hızlı reaksiyon vermeye, karşı saldırılara geçmeye başladı. Hayber operasyonu da sabah saatlerinde 9.30'da denizdeki üslerin hedef alınmasıyla başlamıştı. Orada da İsrail ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği açıklaması yapıldı. Denizde, havada ve karadaki karşı saldırılarına devam ediyor. Bunu da Hizbullah şu şekilde açıklıyor. Geride bıraktığımız zaman diliminde Hizbullah'a karşı saldırılarınıza yanıt veriyoruz diyorlar. Arkamızda Hayfa kenti var. İşte dün akşam üsse saldırı yapılan yer buraya çok yakın bir noktada Hayfa'nın güneyinde yer alıyor ve Hayfa'nın güneyindeki Benyamini ve Golani üssü komutanlığı olarak bilinen bu yerde çok sayıda asker akşam yemeğini yiyordu ve o dakikalarda Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de orada olduğu iddiası vardı. Ve hatta bazı Arap medyası orada Herzi Halevi'nin hayatını kaybettiğini ifade etmişti ama bugün gün içerisinde Herzi Halevi'nin kameralara yansıyan bir takım görüntüleri olduğu ve İsrail medyası bunu, İsrail hükümet sözcüleri, askeri sözcüler bunu reddettiler ve bu bilgiyi de açıklamış oldular. Dünden bu yana İsrail'de en önemli konu başlığı nasıl oluyor da Hizbullah'ın bu silahlı insansız hava araçları bu üstteki operasyonu gerçekleştirebildi. Şu anda tartışma bu, bunu tartışıyorlar. Bir yandan da dün akşamdan bu yana Hizbullah tam anlamıyla atağa geçmiş durumda. Hayfa'yı, Tel Aviv'i, kuzey kentleri Nahariya, Akka ve özellikle El Manarya üssü var. Üsleri hedef almaya başladı. Denizdeki üsler, karadaki üsler hedef alınıyor ve roket atışlarıyla çok sayıda roketin Hayfa'ya ve kuzey kentlere ulaşmaya başladığını görmeye başladık bugün itibariyle. Bugün Hayfa'da Emrah, şunu da sormak istiyorum sana. Heron uçuşu gerçekleşti. Uzakta. Şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında dünden beri nasıl oluyor da Hizbullah füzeleri bu kadar etkili bir şekilde bu noktaları hedef aldı diye dünden beri tartışılıyor orada dedim. Peki ihtimaller nasıl değerlendiriliyor? Yani bir istihbarat zafiyeti mi konuşuluyor? Demir kubbenin etkisiz olması mı konuşuluyor? Başka neler konuşuluyor bu kadar çok noktanın hedef alınmasıyla alakalı olarak? Fulya Kalfa şöyle değerlendiriyorlar. Bir açık var ve bu açığı nasıl gözden kaçırdık gibi tartışmalar var. Özellikle bazı İsrailli yazarlar şunu söylüyorlar. Hizbullah'ı tamamen bitirdiğimizi ifade ediyorduk ama Hizbullah'ın tamamen bitmediğini dün akşam en yakında kalbimizde gördük. Dolayısıyla Hizbullah'ı hafife alıp hareket etmek bize eksi puan yazar, amiyane tabirle bunu açıklıyorlar, bunu söylüyorlar, tartışmaya başladılar. Dolayısıyla alçak irtifada gerçekleşen bu uçuşlardan bazılarını hava savunma sistemleri, kontrol sistemleri engelleyemiyorlar. İşte böylesine bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Dünden bugüne özellikle İsrail ordusu açıklama yaptı. Araştırıyoruz bölgedeki sirenlerin neden devreye girmediğini, bunlara dair kapsamlı bir araştırmayı devam ettirdiklerini açıkladılar. Aynı zamanda az önce gerçekleşen balistik füze atışında da
Bu kez birden fazla yerde, yani özellikle füzenin isabet edebileceği yerlerde sadece siren çalmadı. Onun dışında birçok yerde aktive edildi. Yani şunu göstermiş oluyor İsrail ordusu, İsrail hükümeti, bir tehlike geldiğinde sirenleri hemen hemen her yerde aktive ediyoruz diyorlar ki bunu da şu saat itibarıyla görmüş bulunuyoruz. Tabii bir yandan da Peki Amerika dünkü Birleşik saldırıdan Devletleri'nden sonra İsrail'e nasıl bir gönderilecek tedirginlik var orada? THAAD hava savunma sistemleri. Dünkü saldırıdan sonra aslında kuzeyde Fulya, bu dediğimiz yer yerleşim yeri olarak da aslında çok uzak noktada, buraya da uzak bir yer, güneyinde yer alıyor. Dolayısıyla orada yaşayanların büyük çoğunluğu halihazırda tahliye edilmişti. Kalmayı tercih eden İsrailliler de, yaşamayı tercih edenler de böylesine bir saldırı olduğunda, sirenler aktive edildiğinde sığınaklarına gidiyorlar. Aktive olmadıklarında bu saldırıdan haberleri olmuyor. Dolayısıyla bununla karşı karşıya kalmış durumdalar. İşte tartışma konusu da burada ortaya çıkıyor. Eğer bu çok daha büyük bir saldırı olsaydı, sivilleri hedef alan bir saldırı olmuş olsaydı, biz sirenler çalmadığı için nasıl haberdar olacaktık diyorlar. Ama dün akşam Hizbullah'tan yapılan açıklamada sivillerin bölgeden uzaklaşması konusunda çağrı yapıldı, bir çağrı duyuruldu. Dolayısıyla bu da Hizbullah tarafından aktarılan, yani biz askeri üsleri hedef alıyoruz değerlendirmesi de burada önemli. Hala mesela Hayfa kent merkezinde şu anda kameraman Bilal Söyleyanoğlu gösteriyor hemen hemen her yeri. Burada liman var, elektrik tesisleri var. Yine aydınlatmaların devam ettiğini, hayatın devam ettiğini az önce mesela şahit olduk. Havada buraya yakın bir yerde Hizbullah tarafından hedef alınan bir yer oldu muhtemelen. Demir kubbe sistemi harekete geçti ve havada patlattı. Aşağıda insanlar normal hayatına devam ediyor. Mesela bir kafeteryada oturdular, patlamayla birlikte biz gazeteciler harekete geçtikten hemen sonra onların oturuşunu gördük. Ama bu şu demek değil, tamamen rahat bir durum söz konusu değil. Bu kişiler bazında böyledir ama özellikle Tel Aviv'de, ona da şahit oldum ben, birden sirenler çaldığında herkes otomobillerinden dışarıya çıkıyor ve güvenli alanlarda kalmayı tercih ediyorlar. O güvenli böylesine alanlarda bir durum pek çok var. noktada Bir de var en oralarda, değil önemlisi mi? aslında Amerika Birleşik Devletleri Fulya Kalfa, aslında güvenli alanlarda çok fazla var. Şunu söyleyelim. Mesela apartmanların altında sığınaklar var. Kamu binalarının altında sığınaklar var. Alışveriş merkezlerinin altında sığınaklar var. Dışarıda yakalandıysanız buralarda süreci geçirmeniz isteniyor. Ama evinizdeyseniz tabii sirenler çaldığında telefon uygulamaları var. Dışarıdaki sesleri duyuyorsunuz. Dolayısıyla eksi katlara, sığınaklara inmek durumundasınız. Bunu da gerçekleştirdiler. Dünden bu yana İsrail diken üzerinde ve birkaç gündür Hizbullah'a karşı bir derin sessizlik içerisinde. Özellikle Yoav Gallant, Savunma Bakanı şunu söyledi. Dün akşamki saldırı çok büyüktü. Bunun yanıtını çok sert bir şekilde vereceğiz dediler ki şu dakikalarda yine savaş uçağı F-35'in sesini duyuyoruz. Çok yüksekte, görmek mümkün değil. Kadrajımıza yansımıyor ama aşağıya yansıdığı ses çok büyük ve Heronların sesi de muhabir arkadaşım Fulya Öztürk de Lübnan'da aktarmıştı. Burada da Heronların sesi her geçen dakika var ama onlar keşif ve gözetleme gerçekleştiriyorlar. Bölge sıcak, tansiyon yüksek. Beklenen İran saldırısı ne zaman gerçekleşecek? Hala İsrail buna hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden destek çağrısı vardı. Bir takım konularda anlaşma sağladıkları ifade edilmişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'le Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bir görüşmesi olmuştu. Orada mutabık kaldıkları konu, Amerika Birleşik Devletleri işte bu topraklara, İsrail'e kendi askerlerini gönderecek ve THAAD hava savunma sistemini buraya konuşlandıracak. Onun buraya gelmesi de İsrail'de bir takım görüş ayrılıklarını ortaya çıkardı. Neden biz kendi kendimizi koruyamıyoruz? Hani İsrail kendi kendini koruyabilecek kapasiteye ve yeteneğe sahipti. Ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri'nden destek bekliyoruz? Biz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a saldırma konusunda burada bir destek, yani bir aslında askeri anlamda desteğe ihtiyacımız yoktu. Ne oldu da bu desteğe ihtiyaç duyduk diye tartışma konuları da aslında ayyuka çıkmış durumda.